Selamlar. Hadi gelin sosyolojinin devlerinden birinin Emil Durkheim'in en sarsıcı çalışmalarından birine dalalım, intihar. Bu çalışma sadece bireysel bir trajedinin analizi değil, aynı zamanda toplumun derinliklerindeki gizli akıntıların bir haritası. İşte Durkheim'i harekete geçiren o büyük bilmece de tam olarak bu. Hepimizin aklına takılan bir soruyu yaygın bir varsayımı sorgulayarak işe başlıyor. Nasıl olur da bu kadar kişisel bir eylem, toplumsal düzeyde bu kadar düzenli, neredeyse öngörülebilir bir desene sahip olabilir? Durkheim'in yaptığı şey şuydu: bu bilmeceye tek tek trajedilerin bir toplamı olarak bakmak yerine onu bilimsel olarak incelenmesi gereken bir toplumsal olgu olarak ele aldı. Onun için asıl mesele tek bir vaka değil, binlerce vakanın oluşturduğu o şaşırtıcı derecede tutarlı desendi. Durkheim'in ne kadar titiz ve geniş bir tanım yaptığını görmek gerçekten çok ilginç. Yani düşünsenize, bu tanıma göre sadece bilindik yöntemler değil, bir amaç uğruna kendini feda etmek veya bir protesto için açlık grevi yapmak da intihar kapsamına giriyor. İşte bu bilimsel netlik, herkesin aynı temelden başlaması için çok önemli. Peki Durkheim asıl toplumsal nedeni bulmak için ne yaptı? Önce o dönemde çok popüler olan ve her şeyi bireye yıkan açıklamaları tek tek ele alması gerekiyordu. Yani önce yanlış cevapları elemek zorundaydı. O zaman ilk akla gelen soruyla başlayalım. Acaba bütün hikaye akıl hastalıklarından mı ibaret? Yani bir toplumun intihar oranını o toplumdaki ruhsal sorunların yaygınlığıyla açıklayabilir miyiz? Durkheim'in bulduğu şey ise şu. Evet, elbette akıl sağlığı sorunları bireysel vakalarda çok önemli bir faktör. Ama bu, bir bütün olarak toplumun genelindeki o istikrarlı oranı açıklamaya yetmiyor. Yani bir ülkedeki depresyon oranının 2 katına çıkması, intihar oranının da otomatik olarak 2 katına çıkacağı anlamına gelmiyor. Demek ki resimde başka bir parça, daha büyük bir parça olmalı. Peki akıl sağlığı değilse ne olabilir? Belki de taklit. Hani derler ya, intihar bulaşıcı mıdır diye. Özellikle medyanın da etkisiyle bir vakanın diğerini tetiklediği fikri. Durkheim bunu da masaya yatırıyor. Kitaptan alınan bu örnek tüyler ürpertici değil mi? İlk bakışta taklit teorisini kanıtlıyor gibi. Sanki bir salgın yayılıyor. Ama Durkheim için hikaye burada bitmiyor. Aksine yeni başlıyor. Ve işte Durkheim'in o dahice hamlesi burada geliyor. Diyor ki, taklit yangını başlatan şey değil, sadece kıvılcım. Asıl mesele toplumsal koşulların o insanları zaten bu eyleme yatkın, hassas bir hale getirmiş olması. Yani kıvılcımın bir şeyi tutuşturması için ortada zaten yanmaya hazır bir şeyler olması lazım. Durkheim'in yaklaşımının neden bu kadar çığır açıcı olduğunu anlamak için o dönemden önce intihara nasıl bakıldığına bir göz atalım. Yüzyıllar boyunca intihar, bireysel bir günah, bir suç ya da bir ahlaki zayıflık olarak görülüyordu. Durkheim ise odağı bireyden alıp topluma çevirerek oyunu tamamen değiştirdi. Tamam, bireysel açıklamaları bir kenara koyduk. O zaman şimdi teorinin kalbine inme zamanı. Durkheim'a göre hepimizi, bütün toplumu şekillendiren 2 temel güç var. Ve inanın bana, bu 2 kavram yapbozun bütün parçalarını birleştirecek. İşte o 2 sihirli kavram. Bir yanda toplumsal bütünleşme, yani bizi bir arada tutan o görünmez yer çekimi, ailemize, arkadaşlarımıza, milletimize duyduğumuz aidiyet duygusu, diğer yanda ise toplumsal düzenleme. Bunlar da hayat yolundaki korkuluklarımız, neyin doğru neyin yanlış olduğunu, sınırlarımızın nerede başlayıp bittiğini bize gösteren toplumsal kurallar ve normlar. Peki bu 2 güç, yani yerçekimi ve korkuluklar azaldığında ya da aşırıya kaçtığında ne oluyor? İşte bu denge veya dengesizlik durumu bizi Durkheim'in meşhur 4 intihar tipine götürüyor. Bakın, bu tablo aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki. 2 eksenimiz var. Bizi gruplara bağlayan bütünleşme ve davranışlarımızı sınırlayan düzenleme. Ve bu eksenlerdeki çok az ya da çok fazla durumu bizi 4 farklı toplumsal sonuca, 4 farklı intihar türüne götürüyor. İlk tipimiz bencil intihar. Bu ne zaman oluyor biliyor musunuz? Toplumsal yerçekimi zayıfladığında. Hani o kopukluk, o yalnızlık hissi, birey toplumdan kendini soyutladığında ortaya çıkıyor. Çünkü anlam dediğimiz şey genellikle kendimizden daha büyük bir bütünün parçası olmaktan gelir. Bunu düşününce insanın aklına hemen sosyal medyada izole olmuş, topluluk bağları zayıflamış modern insan gelmiyor mu? Ve madalyonun tam öbür yüzü özgeci intihar. Burada yerçekimi o kadar güçlü, o kadar ezici ki bireyi yutuyor. Birey grup içinde tamamen erimiş durumda. Ben diye bir şey kalmamış, sadece biz var. Ve o biz uğruna her şey ama her şey feda edilebilir.
Gelelim üçüncü ve belki de en ilginç tipe, anomik yani kuralsız intihar. Hayat yolundaki o korkulukların bir anda yok olduğunu hayal edin. Tam bir kaos. Toplum siz artık neyin mümkün, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylemiyor. Kurallar yok olmuş. Bu durum sadece büyük ekonomik krizlerde değil, tam tersi ani bir zenginlik patlamasında veya ani şöhret durumlarında bile ortaya çıkabiliyor. Durkheim'ın şu sözü durumu inanılmaz bir şekilde özetliyor. Bu anomik intiharın ne kadar şaşırtıcı olabileceğini gösteriyor. Yani diyor ki sadece dibe vurmak değil, zirveye çıkıp orada bir sınır bulamamak da insanı aynı derecede yıkıcı bir boşluğa itebilir. Ve son olarak dördüncü tip var, yazgısal intihar. Bu anominin tam zıttı. Burada o kadar çok kural, o kadar çok baskı var ki hayat adeta bir hapishaneye dönmüş. Geleceğe dair en ufak bir umut kırıntısı bile yok. Slayttaki örnek gibi hiçbir geleceği olmayan bir kölenin durumunu düşünün. Peki tüm bu analizler 100 küsür yıl sonra bugün bizim için ne ifade ediyor? Bu teoriler modern dünyamız hakkında bize ne söylüyor? İşte Durkheim'ın bize sunduğu çözüm, sağlıklı bir toplumun formülü aslında bu. Bireyin kendisinden daha büyük, ondan önce var olan ve ondan sonra da var olacak bir bütünün parçası olduğunu hissetmesi gerekiyor. İşte o zaman hayat bir anlam kazanıyor. Aidiyet ve rehberlik. Yani buradan çıkarmamız gereken en temel ders şu, intihar oranları aslında bir toplumun ateşini ölçen bir termometre gibidir. Ve tedavi sadece bireysel haplarla değil, kolektif olarak o toplumun sosyal dokusunu onararak mümkün olabilir. Ve sizi bugünün dünyasına bakan, kışkırtıcı bir soruyla bırakıyorum. Sosyal medya, uzaktan çalışma, giderek yalnızlaşan şehirler. Bu 21. yüzyıl manzarası içinde Durkheim'ın yaşam için elzem dediği o toplumsal bağlarımız sizce ne kadar güçlü? Bu sorunun cevabı belki de hepimizin geleceği için çok önemli. Hoşça kalın.